Dostlar, bu ülkede eğitim ücretsiz, sağlık ücretsiz. Devlet vatandaşına direkt olarak arsa dahi veriyor. Bunun dışında konut kredisi mi çektiniz? Faiz uygulamıyor size. Birçok şeyde sıfır vergi var. Gelir vergisi ödemiyorsunuz. 8 ila 11 bin dolar arası paralar kazanabiliyorsunuz. Yere klima koymuşlar. Şunlar klima arkadaşlar. Bildiğiniz yerden soğuk soğuk esiyor şu anda. 3 litreden fazla alamıyorsun. Alkol bölgesi var. Zaten gör, askeri üs gibi korunuyor. Konforlarını düşünüyorlar ve konforlarına göre her şeyi kafalarına göre yapıyorlar. Enteresan. Ben daha önce hayatımda böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Ya burada araç çünkü çok ucuz. Yani ikinci el piyasaya bakarsan, Chevrolet Camaro almaya kalkarsan 30 bin liraya Camaro bulursun. Yani 320 bin TL'ye Camaro'ya binmiş olacaksın. Şöyle söyleyeyim, güvenilir banka, güvenilir ticaret. Yani bizim ülkemizde bile elektronik şirketler, bu yazılım şirketlerinin hepsi açıp buraya geliyorlar. Herkes buraya geliyor. Herkese yeni bir videodan, Türkiye'den selamlar arkadaşlar. Son kez selamlar çünkü artık gidiş vakti geldi benim için. Hatırlarsanız geçen videoda İzmir'i gezmiştik, Foça'yı gezmiştik, İstanbul'u gezmiştik ve bir aydır Türkiye'de olduğumu söylemiştim. Ben artık bu bir aylık sürenin dışına geldim. Bir aylık süren bitti. Hatta 1,5 ay oldu, 45 gün oldu geleli. Şu anda gördüğünüz üzere İstanbul Havalimanı'ndayım. Uluslararası alana çoktan geçtim. Gerçekten bu arada burası çok güzel gözüküyor. Yani en son buradan uçalı bayağı bir olmuştu. Son yurt dışına çıktığımda hangi havalimanından uçtum onu bile hatırlamıyorum artık. Ama bayağı güzel geldi burası gözüme. Tabii dünyanın en pahalı havalimanı olduğunu da belirtmek lazım. Yani fiyatlar çok fena. Hiç girmeyeceğim ona. Ya bu kadar yıldır gezen birisi olarak, bu kadar yıldır 50'yi aşkın ülkeyi gezmiş birisi olarak şunu rahatça söyleyebiliyorum. Dünya üzerindeki en pahalı havalimanlarından bir sandviç 15 euro olmamalı yani. Ama bunlarla canımızı sıkmayalım. Yeni ülkemize gidiyoruz. Katar'a doğru yolculuğumuz başlıyor. Birkaç gün Katar'da olacağız. Sonrasındaysa sürpriz bir ülkeye uçacağız. Gerçekten güzel bir yolculuk planı bizi bekliyor şu anda. Birkaç farklı ülkeyi kısa bir zamanda ziyaret edeceğiz. Sonrasındaysa henüz planım yok. Ama önümüzdeki 1-2 ay için güzel planlar var. Böyle bakalım. Katar macerası, Arap Yarımadası macerası başlıyor. İstanbul'a yavaştan artık veda vakti. Bir saat içerisinde tam anlamıyla veda etmiş olacağım buralara. O zaman ne diyelim? Katar'da görüşmek üzere dostlar. Birkaç saatlik bir uçuş, yaklaşık 4 saatlik bir uçuş beni bekliyor. Ve dostlar, sonunda herkese Katar'ın başkenti Doha'dan selamlar. Havalimanına indim. Sırtımda çanta, böyle bayağı bir yorgundum. Yani 1,5 ay sonra tekrardan çantayla harekete geçtim. Bu arada gökyüzüne bakın. Arkada binalar falan. Çok acayip bir manzara var ya. Gün batımı vakti geldi şu anda. Hava bugün 42 dereceydi. Buraya gelene kadar resmen öldüm, bittim, tükendim yani. Çünkü aşırı sıcak bir hava var dışarıda ve yani yorucuydu. Gerçekten yorucuydu. Burada dünyanın en modern, en lüks havalimanlarından bir tanesi var. Hatta bir liste yapmışlar. 2. sıraya koymuşlar buraya Singapur Havalimanı'ndan sonra. Singapur Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı olarak geçiyor. Burayı da listede 2. sıraya koymuşlar. O kadar iyi bir havalimanı. Ama gösterecek fırsatım olmadı. Bagajımı aldım. Sonrasında metro ile buraya kadar geldim. Ülkeye dair bayağı bir şey anlatacağım size. Dünyada refah seviyesi en yüksek olan ülkelerden bir tanesindeyiz şu anda. Katar macerası başlıyor. Ama bu macera başlamadan önce size bir kaldığım oteli göstermek istiyorum. Bence çok şaşıracaksınız. Fiyat performans olarak çok acayip bir yerde kalıyorum. Yani ben kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum. Ben şu anda buranın terasındayım. İnsanlar yüzüyor burada. Ufak bir böyle havuz alanı yapmışlar. Çocuklar, ne bileyim, insanlar yüzüyor. Bakın şurada kuşlar falan var. Şehrin biraz dışarısında bir alan burası. Hemen ilerisi havalimanı. Böyle bir bölgedeyiz.
Şöyle bir asansörümüze geçelim. Aşağıya doğru inelim bakalım. Birinci katta kalıyorum burada. Evet, tam olarak şöyle Arap usulü bir asansörden aşağıya doğru inmeye başladım. Odamı görünce gerçekten çok şaşıracaksınız. Yani burada acayip bir odada kalıyorum. Bakın burada böyle bir oturma, çalışma alanı yapmışlar. Hemen şurası odalara gidiyor. Şöyle bir ilerleyelim. Evet, şimdi benim bu gecelik malikaneye geldik. Bir odayı göstermek istiyorum size. Şurada bir yatağımız var. Bir çalışma makinamız var. Çalışma masamız var. Makinamız diyorum. Hemen dönüyorum şöyle. Devasa bir yatağımız, ne bileyim büyük bir alanımız var burada. Televizyonumuz, güzel bir L koltuk. Hemen burada buzdolabımız var aşağıda. Çay, kahve, su, ne isterseniz burada. Hemen şöyle lavaboyu da bir göstereceğim. Çok büyük bir lavabo, tuvalet alanımız var burada. Dostlar, buranın 2 gecelik fiyatı yalnızca 53 Amerikan doları. Yalnızca deyince biraz tuhaf gelmiş olabilir, ancak Türkiye'de bundan 10 kat daha ufak bir odada bir gece için 3000 TL'ye kalmıştım İzmir Foça'da ve İzmir'in merkezinde de en ucuza bulabildiğimiz yer 2000 TL'ydi. Dünyanın en pahalı, en zengin ülkelerinden bir tanesindeyim şu anda. Kişi başı yıllık milli gelirin 72 bin dolar bandında olduğunu söylüyorlar. Satın alma gücünde ise dünyanın böyle ilk 5-6 ülkesinden bir tanesi Katar. Ama Katar'da böyle bir otelde, böyle bir odada gecelik kaç para yapıyor? 26 dolara, 27 dolara konaklayabiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz. Yani şöyle bir odada bu fiyata konaklayabileceğim Katar'da gerçekten ben düşünmemiştim. Bilmiyorum siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani inanılmaz gerçekten. Netflix, Amazon vesaire her şeyiniz var televizyonunuzda. Bitti mi? Bitmedi. Otelde ayrıyeten bir spor salonu da yer almakta ve bu spor salonunu da kullanabiliyorsunuz. 3 farklı restoran var otelin içerisinde. Bu restoranları da kullanabiliyorsunuz. Yani bildiğiniz Türkiye'deki bir 5 yıldızlı otel konseptinde burası. Ama fiyat gerçekten inanılmaz. Şöyle daha iyi ışın olduğu bir yere geldim. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ya bu konu hakkında. Böyle bir ülkede bile bu fiyatlara konaklayabiliyorsunuz. Ama güzelim ülkemizde bambaşka fiyatlar var. Yani ben gerçekten bazen üzülüyorum. Neyse, videonun başında canınızı sıkmayayım ben. Böyle bir yerde, güzel bir otelde konakladım. Şimdi buradan bir Uber çağıracağım dostlar. Şehir merkezine doğru bir gidelim istiyorum. Hava neredeyse karardı, kararacak. Ama ben bir Katar'ı görelim istiyorum. Ne bileyim, zaten gündüz hava çok sıcak. En azından o akşam serinliğiyle gün batımına doğru bir sokakları gezelim, etrafı görelim. Ben bir yemek yiyeyim ve ülkeye dair detaylı bilgiler vermektense ülke hakkında bir fikir edinelim, bir etrafı görelim, bakalım nasıl bir yermiş ve ilk günümü sizinle paylaşayım istiyorum. Biraz daha doğaçlama bir video olacak yani, anlayacağınız. Neyse, daha fazla uzatmayayım ben. Şu otelden hızlı bir şekilde çıkayım, Uber'imi çağırayım, şehrin merkezine atalım kendimizi. Ve burası da dostlar otelimin en alt katı. Buralarda yine çalışma alanları var, bir kafeterya var. Galiba Katar'ın güzelliklerini gösteriyorlar. Çok güzel bir lobisi var şurada. Öyle söyleyeyim. Fiyatları da bir göstereyim. Bakın 17 Katar dinarı diyor. Bir dinar 0.27 sent yapıyor Amerikan dolarıyla. Ne bileyim 19 dinara yine bir kek alabiliyorsunuz. 17 dinara yine bir kek alabiliyorsunuz. Yani pasta tarzı şeyler alabiliyorsunuz. Altta tam karşılıklarını yazacağım bunların. Siz ucuz mu pahalı mı söylersiniz ve şöyle bir yerde yiyorsunuz yani. Otelin resepsiyonu sonuçta burası. Ben bu arada dinar diyorum ama Katar riyali arkadaşlar. Yani kafa karıştı. Dinar, riyal falan kafa bayağı karıştı. En sonunda aklıma geldi, dedim düzelteyim kendimi. Şimdi buradan bir Uber çağırdım ve 8 riyal karşılığında şehrin merkezine doğru, orada tarihi bir çarşıya doğru ilerleyeceğim. Soğuk Vakıf isimli bir yere gidiyoruz. Dışarıya atalım bakalım kendimizi. Evet abi, şimdi Uber'im geldi. İçerisine geçtim ve ilerlemeye başladık. Kameranın bir şarjı bitti, bir şeyler oldu arada, biraz uğraştım ama hallettim hızlıca. Bu şekilde
Katar sokaklarında ilerliyoruz. Camı açmıyorum çünkü klima çalışıyor ve dışarısı halen daha yanıyor şu anda. 39-40 derece civarı. Ve dostlar, şu anda o kadar güzel bir yere geldim ki anlatamam. Ya böyle tam anlamıyla bir tarihi şehrin içerisinde gibiyim. Sanki bir anda böyle bir 200 yıl 300 yıl geriye gitmişim gibi oldu ama modern binalar da var etrafımda. Burası gerçekten çok güzel bir bölgeymiş. Etrafımdaki binalar, yapılar belli oluyordur zaten. Burada normalde tarihi bir çarşı yer almaktaymış. Ancak 1990'larda ülke bir anda petrol ve doğalgaz dolayısıyla zenginleşince bu çarşının önemi giderek azalıyor. Sonrasında 2006 yılında olması lazım. Bir yangında bu çarşı adeta tamamen yok olup gidiyor. Ve sonrasında devlet yakın müteahhite diyor ki biz burayı yenileyelim, turistik bir yer haline getirelim. Arap mimarisine göre tekrardan burayı yeniliyorlar ve tam anlamıyla onları temsil eden turistik bir yer ortaya çıkartıyorlar. Yani gerçekten çevre, etraf bayağı iyi duruyor. Bakar mısınız şu binalara, çevreye? Ya çok otantik, güzel bir görüntü var. Gerçekten farklı bir yer ortaya çıkarmışlar. Biliyorsunuz Katar en son Dünya Kupası ile gündeme geldi. 220 milyar dolar harcamışlar Dünya Kupası'na. Yani böyle bir ülke, böyle bir yer Katar. Hemen önümüzde bayrağı da dalgalanıyor. Turizmi hareketlendirmek için çok ciddi anlamda çalıştıklarını söylüyorlar son yıllarda. Ki zaten Katar aktarmalı birçok yere gidebiliyorsunuz. Ben de aslında aktarma için geldim yani. 3. günün akşamında direkt ayrılacağım ve iyi ki gelmişim yani, şimdiden bunu söylüyorum. Daha önce ben Ürdün'e gittim, Mısır'a gittim, Kuveyt'e gittim ama hiçbirisinde şöyle bir yer görememiştim yani. Bu gerçekten hoşuma gitti. Ürdün'de benzer yerler vardı ama bu kadar bakımlı, ne bileyim özenerek yapılmış bir yer çok da görmemiştim. Bakın burada hemen hediyelikçiler var bu şekilde. Nazar boncuklu bileklikler, böyle otantik ürünler. Etraf çok ilginç duruyor ve çok fazla turist var. Yani geldiğimden beri çok fazla turist gördüm. Bu biraz şaşırttı. Bu kadar fazla turist görmeyi beklemiyordum yani Katar'da. Katar arkadaşlar bir şeriat ülkesi. Ancak burada şeriat belli bir kesime var. Turistleri bağlamıyor aslında bu. Yani bu yüzden daha rahat bir şekilde giyinmiş insanları da görebiliyorsunuz ve ülkede alkol de var. Birçok yerde alkol de satılmakta. Özel lisans alan oteller veyahut restoranlar zannedersem alkol satabiliyorlarmış. Bunu duyduğumda ben şaşırmıştım. Şeriatla yönetilen ama aynı zamanda giderek daha turistik olan bir ülke var yani burada. Gerçekten ilginç bir yer Katar ve bunun dışında Orta Doğu'nun en güvenli ülkesi olarak biliniyor burası. Diyorlar ki şu telefonu şuraya bir yere bıraksan, koysan, gitsen hiç kimse dokunmaz. Bir saat sonra gelir geri alırsın ya da büyük ihtimalle polise falan vermiş olurlar. Dünyada en üst sıralarda güvenlik anlamında bununla çok övünüyor ve bunun reklamını çok yapıyorlar. Ben de gelmeden önce gerçekten araştırdım, baktım ve birçok kaynakta çok iddialı gözüküyor Katar. Bakın hemen burada kilim tarzı el dokumaları satılıyor. Burası ise o tarihi çarşı binası zannedersem, zamanında yanan, yok olan bina. Bir buranın içerisini detaylıca görelim istiyorum. Şu anda hava daha yeni karardığı için etraf hala sakin. Muhtemelen 1-2 saat sonra böyle bayağı bir değişecektir buralar, yani bayağı bir kalabalıklaşacaktır. İçeride buram buram böyle bir baharat kokusu geliyor. Bizim kapalı çarşı gibi. Zaten kapalı çarşı yani orijinali. Şöyle göstereceğim. Bitki çayları,
baharatlar. Hepsi burada galiba. Toptan perakende satıyorlar. Çok büyük bir yer değil açıkçası. Çok öyle büyük bir yere benzemiyor ama en azından bir görelim istedim. Genelde dükkanlarda çalışanlar ya Hindistanlı, ya Nepalli, ya Bangladeşli. Bu ülkelerden çok fazla insan yaşıyor burada. İlerleyen videolarda değineceğiz. Zaten çok enteresan bir nüfus durumu var yani Katar'ın. Nüfus olayı bayağı karmaşık. Hatta burada çok acayip bir rakam var. Kendi halkı nüfusun yalnızca %11'ini oluşturuyor. Yani akıl almaz bir rakam. Kendi ülkenizde azınlık olduğunuzu düşünün. Hatta bayağı bir azınlık olduğunuzu düşünün yani. Nüfusun yalnızca %11'i Katarlı bu ülkeden. Çok büyük çoğunluk göçmenlerden, yabancı çalışanlardan oluşuyor. Bu arada muhabbet kuşlarının papağanların falan satıldığı bir yermiş burası. Hey brother, how are you? Good. How much do you sell for? I don't know which one. Another Yeah, how much? this one 40 riyal. 40. Yeah, So 40 riyal. 40 riyal 50. Aa, iki tanesi 40 riyalmiş. Yani ne yapıyor? 10 dolar gibi bir şey yapıyor. Thank you brother. Kuş pazarı. Ben ufak dedim ama bu pazara aslında bayağı büyük bir yer galiba. Böyle her yerde kuşlar satılıyor ya. Enteresan bir pazar. Genel olarak böyle benzer görüntüler olduğu için içeride çok fazla göstermedim aynı şeyleri tekrar etmemek için. Çünkü görüntü bayağı benzer yani. Farklı farklı sokaklara bölünmüş burası. Açıkçası nereye gideceğim, ne yapacağım çok bilmiyorum yani. Bir de içerisi çok sıcak. Sanki şu anda fırın içerisinde yürüyormuşum gibi. Çünkü Eylül ayının henüz başındayız bu videoyu çekerken. Ve yani yanıyor hava. Eylül'ün ikinci gün olması lazım bugün. Hava halen daha aşırı sıcak. Katar'a çok da gelinecek bir zaman değil aslında. Ama ben gelmiş bulundum yani öyle bir hata mı diyeyim artık doğru mu diyeyim bir şey yapmış oldum. Şu anda hayatımda geldiğim en ilginç sokaklardan bir tanesi yürüyor olabilirim arkadaşlar. Bana inanmayacaksınız. Dedim ya az önce çok sıcak. Dışarı bir çıktım. Yere klima koymuşlar. Şunlar klima arkadaşlar. Bildiğiniz yerden soğuk soğuk esiyor şu anda. Ve aşırı serinledim ya. Yani var ya böyle içerisi buz gibi olan bir restoranta, alışveriş merkezine girmiş gibi oldum. Bildiğiniz yerlere klima takmışlar burada. Yani Araplara olmaz de otur izle. Gerçekten paraya acımıyorlar bu tarz şeylerde. Konforlarını düşünüyorlar ve konforlarına göre her şeyi kafalarına göre yapıyorlar. Enteresan. Ben daha önce hayatımda böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Bakın şu görmüş olduğunuz yapı dostlar Rüzgar Kulesi olarak geçiyor. İran'da ben bunu çok yaygın olarak görmüştüm. Tabi oradakiler tarihi rüzgar kuleleriydi. Halen daha kullanmaya devam ediyorlardı. Bu aslında bir soğutma sistemi. Çölün ortasında 40-50 derece olan bölgelerde bile evin içerisindeki sıcaklığı yaşanabilir düzeye 15-20 derecelere düşürebiliyorlarmış bunlar sayesinde. Ve çölün ortasında bu şekilde hayatta kalıyorlar geçmişte. İran'da bunu çok fazla görüyorsunuz. Hatta Yezd isimli bir şehir var. Yezd'de bu rüzgar kuleleri her yerde. Rüzgar kuleleriyle bilinen bir şehir direkt. Arap kültüründe bunun olduğunu bilmiyordum. Burada görmüşken sizinle paylaşayım dedim bunu da. Çarşının içerisinde yürümeye devam ediyorum bakalım. Katar'da akşam olunca belli ki eğlence de başlıyor. İnsanlar tadını çıkartıyorlar yani. Bizde faytonlara at bağlarlar. Artık gerçi bu şekilde olanları da çıktı. Bizde at sürerler. Onun dışında buradaysa insanlar deveye biniyorlar. Şöyle bir alanı çevirmişler. Burada isterseniz deveye binebiliyorsunuz. Deveyle şöyle birkaç tur yapabiliyorsunuz burada. Hemen şurada karşımda görmüş olduğunuz bina da dostlar
İslami eğitim merkezi gibi bir şeymiş. Yani en azından ben o kadar anlayabildim. Daha Katar'ı gerçekten çok bilmiyorum. İslamik Kültür Merkezi diye geçiyor haritalarda. Ben de sizinle beraber öğreneceğim biraz buraları. Ben de sizinle beraber gezeceğim biraz. Vaktim kısıtlı ama burada olan vaktimi en güzel şekilde değerlendirmek ve buraların tadını çıkartmak istiyorum olabildiğince. Bu arada isterseniz bu şekilde midilliyle de gezebiliyormuşsunuz. Az önce bunu görmemiştim. Fiyatlar 10 Katar riyalinden başlıyor. Yukarıya doğru gidiyor. Galiba en fazla da 25'e çıkıyor. Yani 10 Katar riyali 2 dolar ya. Gerçekten bayağı uygun bence. Ya fiyat performans olarak şu ana kadar birçok şey uygun geldi bana Katar'da. Şaşırttı yani açıkçası. Ben daha pahalı olur diye bekliyordum. Şimdi bir restoranda yemek yemeye gideceğim buradan. Güzel bir restoran gördüm az önce. Orada bir şeyler yiyeyim, bir enerjimi toparlayayım çünkü saatlerdir bayağı yoruldum ve bayağı acıktım. Oradaki fiyatları da size bir göstereyim istiyorum. Bence şaşıracaksınız. Ben az önce bir göz attım. Beni şaşırttı yani en azından. Ve arkadaşlar şu anda o az önce klimalı dediğim yerdeyim. Klimalı sokaktayım. Buranın en popüler sokaklarından bir tanesi olsa gerek. Yani Soğuk Vakıf olarak geçiyor burası. Vakıf Çarşısı gibi bir anlamı var. Oldukça popüler bir yer ve oturdum burada bir yemek yiyorum. Yani bizim belki de İstanbul'daki Kadıköy semti gibi ya da Taksim İstiklal Caddesi gibi falan düşünebiliriz herhalde burayı. Ve gelen yemek şu arkadaşlar. Menü gösterecektim az önce unuttum. Şöyle bir domates sosu gibi bir şey verdiler. Bir çorbam var. Limon, soğan geldi yemeğin yanında ve şöyle bir tavuklu pilav. Yanında da tuzlu ayran aldım. Tuzlu diye belirtmeniz lazım yoksa tatlı gelebilir. Şurası komple 7 dolar arkadaşlar. 7 dolar 30 sent falan yapıyor. 27 Katar riyali. Fiyatlar gerçekten bence çok iyi. Yani şu anda ülkenin merkezi yerlerinden bir tanesindeyim. En popüler yerlerinden bir tanesindeyim ve en turistik yeri belki de burası. Ama burada bile bu fiyata yemek yiyebiliyorum. Yani bence çok iyi. Çok göstermem gereken bir şey yok bence. Soslu bir tavuk. Altta pilav yani. Bildiğimiz pilav. Şunların bir tadına bakacağım ama yine de. Bakarken size bir göstereyim ufaktan. Işık biraz yansıma yapıyor biliyorum ama yapacak bir şey yok. İdare edin. Şu ayranın bir tadına bakayım. Arap ayranını bir deneyelim ilk günden. Bizim ayran gibi yani. Çok bir farkı yok. Biraz daha tuzlu sanki. Şu çorbanın bir tadına bakacağım. Uzakta kaldı ama. Çorbada zencefil var galiba. Böyle köri sosu mu, zencefil bir şey var içinde ama. Yani köri sosu var. Çorbada köri sosu var. Güzel bir tat katmış ama sadece su. İçinde başka bir şey yok. Şu pilavı bir deneyeyim. Yok, pilav bayağı kuru. Büyük ihtimalle bu çorbayı bu pilavın üzerine döküp yiyorlar. Tam bilmiyorum. Şu tavuğu da nasıl yiyeceğim ben bilmiyorum. Sadece kaşık geldi. Çatal gelmedi çünkü tavuğu elle yiyorlar burada. Şöyle ben. Vallahi benden günah gitti. O tavuk güzel. Tavuk güzel. Porsiyon zaten kocaman yani. Yemen restoranı bu arada burası. Biraz kuru geldi sadece yemekler ama fena değil. Şunları bir gömeyim ben. Birazdan devam ederiz. Ve arkadaşlar tam olarak şu karşıda yemeğimi yedim. Katar öyle bir yer ki alt geçitleri bile inanılmaz lüks. Az önce çok acayip bir alt geçitten karşıya geçtim ama yani alt geçidi görmeniz lazım. Gerçekten çok farklıydı. Etraftaki yapıları, çevreyi daha aydınlık, daha iyi bir şekilde görmeniz için telefonun kamerasına geçtim. Biraz daha aydınlık görelim dedim çünkü buralar bayağı karanlık.
Hemen burada Katar'ın sembollerinden inci heykelini görüyorsunuz. Geçmişte Katar petrol ve doğalgaz bulunmadan önce inci ticaretinin ve balıkçılığın çok yoğun yapıldığı bir yerdi. Petrol yokken inci ticareti vardı aslında bu ülkede. Şimdi şu geldiğim bölgeyi bir göstermek istiyorum. Hemen burada boylu boyunca geleneksel tarzda tekneler bekliyor ve eğer ki dilerseniz burada çok güzel bir tekne turu yapabiliyorsunuz zannedersem. Şu karşıdaki gökdelenlere bakar mısınız? Petrolün, doğalgazın getirdiği zenginliğin en büyük sembolü bu binalar. Resmen bir görsel şölen var. Bakın şu tekneleri yakından göstereceğim şimdi. Belli ki bu şekilde müzik eşliğinde seyahat edebiliyorsunuz buralarda. Bu yürüyüş yolu boyunca her yerde Hindistanlı, Nepalli arkadaşlar tekne turları satıyorlar bu şekilde. Ya burayı ayakta tutanlar onlar aslında. Videoda bahsettiğim %10'luk bir kesim yalnızca, %11'lik bir kesim yalnızca Katar'ın yerel halkı aslında. Gerisi tamamen göçmenlerden oluşuyor. 700 bin tane Hindistanlı'nın burada yaşadığını söylüyorlar. Bunun dışında 400 bin Nepalli, 400 bin Bangladeşli'nin yaşamakta olduğunu söylüyorlar. Bu arada tam böyle videoya bir ara verdim. Birisi geldi yanıma. 10 riyal karşılığında seyahat edebilirsin dedi. Kişi başı 10 riyal dedi. Bayağı uygun yani gerçekten. Kaldığım yerden devam etmek gerekirse yani burayı göçmenler ayakta tutuyor. Tam anlamıyla bir göçmen ülkesi. Hatta göçmen ülkesi kavramından da tamamen çıkmış bir yer. Yani göçmen ülkesi dediğiniz ne olur? Amerika olur, Avustralya olur. Kendi nüfusu vardır ve göçmenleri de kabul eder. Ama burada direkt ülkenin nüfusunu göçmenler oluşturuyor. Filipinler'den de buraya gelmiş çok yoğun bir nüfus var. Bunun dışında Endonezya'dan buraya gelmiş çok yoğun bir nüfus var. Müslüman ülkelerden haliyle talep oldukça fazla. Çünkü kültür en azından biraz daha yakın ve aynı inanca sahip insanlar. O yüzden gelip burada yaşamak istiyorlar. Maaşlar da yüksek olduğu için birçok yabancı, en azından fakir ülkede yaşayan insanlar burada çalışmanın, iş bulmanın hayalini kuruyorlar. Bir Katarlıysanız hayat gerçekten çok çok kolay. Bir Katarlı aileden doğan gerçek bir Katarlıysanız zaten doğuştan milyoner oluyorsunuz yani. Çok kolay, çok rahat bir hayat yaşıyorsunuz. Ama eğer ki bir Endonezya'da, Hindistan'da, Pakistan'da, Bangladeş'te doğduysanız o zaman bu ülkelere gelip çok çok düşük ücretlere çalışmak zorunda kalabiliyorsunuz. Hayatın gerçekliği. Şöyle bir geldiğim yeri göstereceğim bu arada. Tamamen ahşaptan yapılma eski tarzda tekneler var ve arka tarafa bakar mısınız? Manzara muhteşem ya. Biraz Singapur andırdı bana. Singapur'da Marina Bay'de bu manzaranın benzerini görüyordunuz. Tabi orası çok daha iyi ama burada o ahşap tekneleri, eski usul balıkçı tekneleri falan görünce bayağı hoşuma gitti yani manzara. Karşı tarafa nasıl gidiliyor açıkçası bilmiyorum. Ama şu manzarayı gördükten sonra mutlaka bir gidip görmek, orayı da size göstermek istiyorum yani. Gerçekten manzara çok güzel. Oraya gittiğimde şu binaların etrafında yürümek de bayağı keyifli olur ve galiba kule tarzı bina da var. Büyük ihtimalle en tepesine kadar çıkabiliyorsunuzdur. Katar gerçekten özel bir yer. Yani bunu söyleyeceğimi düşünmezdim çünkü daha önce dediğim gibi Arap ülkelerini ziyaret ettim ve Kuveyt'i daha iyi gördüm. Dünyanın en değerli para birimine sahipler. Hani ne olabilir ki diyordum Katar deyince ama Katar gerçekten çok daha özel bir yermiş. Yani bir tarafta modern Katar'ı görüyorsunuz. Bir taraftaysa o Katar'ın eski halini görüyorsunuz. Aslında bu tarafta yeni yapılmış ama o tarihlerini unutmamışlar ve bütün yapılarını burada o tarihlerine, kültürlerine uygun bir şekilde yapmışlar. Hoşuma gitti yani. Hi brother. How much for the boat tour? 20 real.
Half an Thank hour. you. Thank you. Maybe tomorrow. Now going sir. Okay, thank you brother. 10 real discount. Only you discount 10 real. Thank you my brother. You from here? Where are you from? India. India. Donyabat. Kolkata. Donyabat, right? How do you say thank you, right? Donyabat. Don't know what. Donyabat. Donyabat. Bu arada saat şu anda akşam 8-8.30 civarı ama hala inanılmaz sıcak. Özellikle şu deniz kenarı yanıyor yani. Gerçekten bayağı yorucu buralarda gezmek. Yani muhtemelen şu anda bile 33-34 derece falandır sıcaklık. Katar'da 3 milyon aşkın insan yaşıyor. 2025 yılı nüfus verilerine baktım ama kimi kaynakta 3.1 milyon, kimi kaynakta 3.2 milyon diyor. Aslında İzmir kadar bir yer olduğunu düşünürsek buranın iyi bir rakam yani. Katar'ın toplam büyüklüğünün yaklaşık İzmir kadar olduğunu söylüyor. Aslında bizim bir şehrimiz burada kendi başına ülke olmuş yani. Ama barındırdığı zenginlik, yeraltı kaynakları bambaşka bir kadere taşımış onları. Dostlar, bu ülkede eğitim ücretsiz, sağlık ücretsiz. Devlet vatandaşına direkt olarak arsa dahi veriyor. Bunun dışında konut kredisi mi çektiniz? Faiz uygulamıyor size. Birçok şeyde sıfır vergi var. Gelir vergisi ödemiyorsunuz. Ve eğer ki anadan babadan doğma Katar vatandaşıysanız kamuda iş bulmanız çok kolay ve bu işlerde 8 ila 11 bin dolar arası paralar kazanabiliyorsunuz. Benim okuduklarım bunlar en azından elektriğe, suya dahi para vermeniz gerekmiyor. Elektrik, su dahi devlet tarafından karşılanıyor. Yani bambaşka bir gerçeklik, bambaşka bir hayat var burada. Aşırı lüks bir hayat var. Biz sadece çok küçük bir kısmını gördük bu akşam çünkü yani vaktimiz sınırlıydı. Dışarı çıkarken zaten hava kararmaya başlamıştı ve aşırı derecede yorgundum yani ben ki ona rağmen bayağı bir yürüyüp buraları göstermeye çalıştım size. Ve az önce olduğum yerden bir 15-20 dakikalık yürüyüşle şöyle bir alana geldim. Burası denizin üzerine yapılmış yapay bir ada aslında. Banana Island olarak geçiyor. Yani muz adası. Burada insanların kalabileceği çok güzel oteller yapmışlar. Yürüyüş alanları yapmışlar yine. Devasa bir yuvarlak alan yapılmış burada denizin ortasına ve oturabileceğiniz banklar falan var. Şu manzarayı daha yakından göstereceğim size. Şu manzara için geldim bu yolu. Katarlı markaları birçoğunuz biliyor artık. QNB'den tutun Katar Hava Yolları'na kadar bu ülkenin çok fazla uluslararası markası var. Ve o markaların binalarını da yakından bu şekilde şehrin içerisinde her yerde görebiliyorsunuz. Çok güzel bir manzara katıyor şehre bu binalar. ...8-9 ay Afrika'da gezdikten sonra böyle bir ülkede olmak, böyle bir yere gelmek çok tuhaf hissettirdi yani. Son gittiğim ülke Afrika'da hatırlıyorsunuzdur. Güney Afrika'ydı ve Cape Town şehrindeydim en son. Güney Afrika nispeten gelişmiş bir ülkeydi ama buralarla falan kıyaslanamaz yani. Hatta Türkiye ile bile kıyaslanamaz bence. Ve sonrasında Türkiye'ye gittim. Türkiye'de seviye biraz daha yükseldi. Çok daha gelişmiş yerleri tekrardan görmüş oldum. Kendi ülkemi tekrardan görmüş oldum. Ve sonrasında buraya geldim. Yani yavaş yavaş seviye zirve yaptı ama buradan sonra bir daha düşecek. Katar'dan sonra bu seviyeyi daha yükseltecek neresi vardır bilmiyorum yani. Herhalde bir Singapur, Dubai falan biraz daha beklentiye sokabilir beni. Akşamları gerçekten çok renkliymiş buranın. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Az önce girdiğim yer zifiri karanlıktı. Kimse yoktu mesela. En uca kadar gittim ama bir kişi bile gelip sizi rahatsız etmiyor. Tek tük böyle bir insan bile geçse etrafınızdan kimse gelip size bir şey söylemiyor. Hintliler, Bangladeşliler, Nepalliler, ne bileyim Endonezyalılar, birçok milletten insan yaşıyor ama hepsi pamuk gibi olmuş burada. Niye? Kurallar çok güçlü çünkü. Çok katı kurallar uygulanıyor. Şeriat kanunları uygulanıyor ülkede. Ve gerçekten insanlar suç işlemeye korkuyorlar. Ve ekonomik kaygısı da az olduğu için insanların genel olarak güvenlik had safhada. Yani
Gerçekten uzun zaman sonra ilk defa o kadar güvende hissettim kendimi bir yerde. Ve ne kadar temiz, bakar mısınız? Bir tane çöp göremiyorsunuz. Yani bu çok dikkatimi çekti. Tertemiz. Şurada denizde bile çöp göremedim yani geldiğimden beri. Bu güzel. Hindistan'a gitseniz çok pis bir ülke. Diğer saydığım ülkelere gitseniz gerçekten çok pis yerlerle karşılaşabilirsiniz. Ama tüm bu milletlerin bir arada yaşadığı bir ülkede bu sistemi sağlayabilmek yani gerçekten zor olsa gerek ve takdir edilesi olsa gerek diye düşünüyorum ben. Şimdi karşıya geçeceğim. Alt geçide bakar mısınız? Hemen burada bu şekilde otomatik kapılar var. Açılıyor. Buradan asansörünüzü çağırıyorsunuz. Ve içerisi klimalı arkadaşlar. Şöyle bir göstereceğim. Avizesine kadar içerinin dekoru falan bayağı iyi. Şimdi şöyle asansörün içerisine geçtim. Tere göre karıştım bu arada. Bilmiyorum belli oluyor mu ama öldüm. Gerçekten çok fenayım. Ama yapacak bir şey yok. Katar'a gelmenin bedeli. Evet, şöyle alt geçidin içerisini de göstereyim. Bayağı büyük bir alt geçit bu çünkü çok uzun bir yolu yürüyorsunuz. Katar'ın eski halinin fotoğraflarını bırakmışlar. O geleneksel mimarinin gözükmesi adına. Şu görmüş olduğunuz yer metro alt geçidi bile değil. Sadece karşıya geçmeniz için yapılmış bir yer ve içerisinde aleykümselam. Geçerken selam veriyor insanlar da. İçerisinde bakın. Ücretsiz tuvaletlere kadar, yürüyen merdivenlere kadar her şey yapılmış. Gerçekten halkını düşünen bir devlet olduğunu görüyorsunuz yani. Alt geçidin devamı şöyle bir otoparka bağlanıyor. Otoparkın bir kısmından yürüyerek devam edebiliyorsunuz. Arabanız varsa direkt arabanızı buradan alabiliyorsunuz. Çok güzel düşünmüşler. Şu an halen daha yerin altındayım. Daha tünel devam ediyor. Şurada alt geçit devam ediyor. Oradan asansörle yukarı çıkacağım. Doğanın lüksü gerçekten şaşırttı yani beni şu ana kadar. Enteresan bir yer ya. Burası da o alt geçidin başladığı yer. Şöyle bir göstereceğim. Şu kapılar yine otomatik açılıyor. Ben geldim burada kapı kapandı şansıma. Beklememiz lazım galiba. Kapı çalışmadı abi. Geçelim şöyle. Tam övüyordum. Bıraktım artık övmeyeceğim. Kapı çalışmadı yani yapacak bir şey yok. Bu kadar övgü yeterliydi yani zaten bence. Biraz fazla olmuştu. Direkt bir problemle karşılaştık. Dostlar başladığım yere geri döndüm. Buradan şimdi artık bir taksi çağırıp kaldığım yere gideceğim. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Yani uzun bir gün oldu benim için. Sabah 5.30'da uyandım. Erkenden havalimanına gittim ve çok erken bir saatte uçuşum vardı. Buraya geldim. Otele yerleşmem falan saat zaten 3.30-4'ü buldu. Ve şu an daha saat ilerlemeye başladı. Akşam üzeri gün batımına doğru dışarı çıktık ve Doha'yı size hem gün batımında hem de gecenin karanlığında olabileceği göstermeye çalıştım. Yani tek bir bölgesini görebildik ama olsun. Olabileceği yansıtmaya çalıştım size. Umarım beğenmişsinizdir. Katar'da çok şey yapacağız. Katar'da görmek istediğim yerler var. Doha'nın içerisinde ve Doha'nın dışarısında ama yalnızca 1,5 günüm daha var. Bilmiyorum neler yapabilirim. Beraber göreceğiz açıkçası. Bu arada şu Maraş dondurmacısı mı? Bana mı öyle geliyor? Vallahi bildiğiniz Maraş dondurmacısı. Deve de hala burada. Müşteri bekliyor. Hiç yerinden kımıldamamış gibi. Şu abi de klimayı taşımış yanına. Bildiğiniz seyyar kliması var adamın. Onun yanında müşteri bekliyor devesine. Şimdi tam bu tarafa doğru ilerlerken Maraş dondurması satan arkadaşa bir selam vereyim dedim. Türk bayrağını önce tanıdım zaten. Tabii reis zaten herkese ağır gelir bunu takmak. Nasıl gidiyor abi? Valla biraz sıcak değil desen sıcak. Çok fazla. Aslında ama şu an serin bir havaya denk geldin sen. Bugün çok serin bir gün. Yani bundan geçen haftaya tekabülen şu an serin yani. Ciddi misin ya? Klimalı hava. Bıktık zaten. Araplara hizmet kadar zor bir şey yok. Ekstra sıcakta hizmet ekstra zor. Ne kadardır buradasın? Ya benimki bir seneye geçti. Bir senede sabit buradayım. Daha hiçbir yere gitmedim.
Nasıl peki Katar'da yaşamak? Bir sene Katar'da yaşamak Abi- gerçekten şöyle söyleyeyim. Bak Katar halkını dışarıya çıkartaraktan diğer Araplar çok saygısız. Katarlılar ama saygı yönünden yüksek yani. Türklere onlarda saygı var ama Suudiler geldi mi vesaire bunun gibi Araplar geldi mi seni yani düşük bir kademede görüyorlar. Yani sınıflandırılmış Arapları daha üstün görüyorlar. O şekilde davranıyorlar. ikinci Ama sınıf gibi İkinci mi? sınıftan da değil hatta seni üçüncü sınıf olarak görüyorlar. Avrupa'ya gelenlerden sonra görüyorlar sonra bizi görüyorlar. O kadar Yani yani. sözde seviyorlar yüzüme seviyorum diyor. Ama ileriye gidiyor faşist diyor bana. Şuraya gidince değişiyor Hemen, yani. hemen iş. şuraya gidince hemen faşist oluyoruz. Ya bunlara hizmet çok zor reis. Bunlar parayla her şeyi satın almak ister. Ama ne kadar ucuza mal ederlerse o kadar da çok sevinirler. Para var ama harcamıyorlar. Parayı neye harcıyorlar reis? Dördüncü karıya. Dört tane, beş karı tane alır. evleniyorlar Al, mı? Kesinlikle. Fix. Özellikle sen Suudiysen 4 tane olmazsa seni o mahallede hesaba almıyorlar. Ya sana sahiplenmezler öyle. Senin 4 tane karın varsa sen üstünsün. Adam yerine burada. koymaları için yani. Burada adam yerine hatta böyle ortada bir tane adam yürür, dördü etrafında yürür. Hepsinin kılıfının arkasında adamın fotoğrafı vardır. Ama ekonomi bakımından nasıl desem sana yaşanır reis ya. Ama Ya para kazanmak için yaşanır gibi. ya ben ama parası sosyal olarak hayat bakıyorum. için Tabii herkesin sonu zaten vatanın neresi orasıdır reis. Yani. Ya hiçbir toprak bizi kabul etmez, ülkemiz kabul eder. Ama gene de nasıl desem Türklere karşı bir tık yani bir iyimserlik var. O da kimisi diyor korkudan diyor, kimisi diyor saygıdan diyor. Ama tarihe baktığımızda 1600'lü senelere indiğimizde zaten biz yine buradaymışız, yine buradayız. yani. Ya şimdi ileriye gideceksin, müze var. Müzeye bakacaksın. Arap kültürüne dair, Arap tarihine dair hiçbir tarih yok. Gidip bakabilirsin yani altında da yazıyor. Şurada bir Hemen yerde değil mi? ileride Ha. İslamik Arap Müzesi'dir ora. Altına bakacaksın Osmanlı tarihi vardır. Uygur Türkleri, Göktürkler vardır. Ve altındaki hiçbir zaten tarihi Eşyadakenlere ait değil, kopyasıdır yazar altında da. Yani gerçekleri zaten Türkiye'de. Taksim'e Peki gidersek. şey biz- soracağım sana. Buraya geliş nasıl oldu? Ha, burası geliş kolay ya. Bizim için kolay benim açımdan. Tanıdıklar vardı galiba. Ya, tanıdıklar var. Şimdi bizim belirli gruplar var. Güzel ustalar kaparlar reis. Yani şöyle düşün burası Türkiye Süper Lig ise burası Premier Lig. Dondurmada Premier Lig. Mesleğinde iyisen diyorsun. Ya baba övmek gibi olmasın mesleğimizde iyiyiz. Peki şey diyeceğim, sen dondurmacı olarak geldin. Farklı mesleklerden de gelen var mı Türkiye'den? Şöyle söyleyeyim anonim şirketler açıp elektronik şirketler açıp gelenler çok fazla var. Vergi olmadığı için galiba. Vergi olmadığı için şimdi helal vergi dediğimiz bir şey var burada. Vergi Nasıl de helal. oluyor? Bak sana şöyle Katar'ı kısaca anlatayım sana. Bak şuraya sağ tarafa. Üstü cami altı banka. Onu Mesela- gördüm ben de onu anlayamadım. Az önce Bak üstü minaredir, altı bankadır. Bir altı öyle kütüphanedir o şekildir. Yani helal faiz dediğimiz bir faiz var burada. şey İslami katkı payı diyorlar ya Türkiye'de. Herhalde o oluyor. İşte her türlü para kazanıyorlar. İslami katkı payı vesaire diyerekten kazanıyorlar. %4 dedikleri bir vergi var bunların. Helal vergi. Zaten biliyorsun ülkemizde de kullanılan QNB vesaire Katar'ındır. Adamlar helal vergi uyguluyorlar. Her türlü yolunu buluyorlar. Adını helal koymuşlar. Helal faiz, helal vergi. Ama şey duydum. Katarlı'ya burada elektrik su bedavaymış, eğitim Bak bedava. şöyle söyleyeyim çünkü adamın 400 bin Katarlı var. Ya saf ırk 7 soy dediğimiz kişi var. 7 tane soy isim. 400 bin kişi oldukları için devlet hazinesinden faydalanabiliyorlar. Şimdi Katarlı polis de var, Filipinli polis de var. Filipinli polis 10 bin riyal maaş alırken Katarlı polis 100 bin riyal maaş alıyor. Ama büyük ikisi de fark var. polis memuru. Şimdi az önce biz konuştuk. Kempes, Onlar çekerler. az önce biz konuştuk. Dedin ki Hintli bir çalışan var şurada. Aylık toplasam 11-12 bin lira anca Aynen alıyordu. kendisine hatta bir tane bir temizlikçi çağırayım birazdan denk geleyim. Sor kendi ağzından sor. Yani max şefleri 3000 riyal alıyor. 3000 riyal de 32 bin TL'ye tekabül ediyor. 3 bin riyal ne yapıyor? Aşağı yukarı asgari ücret işte. 750-800 dolar falan. Yani 750-800 dolar öyle bir para biliyorum. Bizde çek. Çek Türk abi. müydünüz ya siz? Alaskut kardeş. Tanıyamazdım Allah söylemeseydin. Burada mı yaşıyorsunuz? Yok abi biz buraya gezmeye geldik aynı senin gibi. Türkiye selamlar. Eyvallah. Baba dediğim gibi Türkçe. Vallahi tanımazdım ha demeseydi. Ha, adamlar giymişler şeyleri. Ben de alacağım ya bir tane. Anca bunu da gezdir bu havada. Şimdi şurada bir tabela var. Onun hikayesini sordum da. Dünya Kupası'nda millet herhalde sınırı aşınca. Ya sınırı aşınca bunu koydular en son. Ya, öyle yapmışlar. Bunlara göre farklı bir şey ama şöyle söyleyeyim yani açıklık yani kişiye göre kavram olarak değişir. Bunlar ama çok rahatsız edici bir şekilde bakarlar. Ya ben şey şaşırdım ama. Şeriat ülkesi ya. Alkol var. Turistler istediği gibi giyinebiliyor. İran gibi değil mesela. Yok İran gibi, Ya da Taliban gibi, Suudi oralar gibi Arabistan değil, gibi falan Afganistan değil gibi, yani. Tacikistan gibi oralar gibi değil. Ama şöyle söyleyeyim burada alkol de içeceksen
turiste tamam okey ama ben burada yaşıyorum misal. Ben alkol almam için ne yapmam lazım biliyor musun? Şirketimin bana bir alkol kimliği vermesi lazım. Burada çalışan için de aynı yani. He. Çalışan yabancı için de. Çalışanlar için de ID var. Alkol ID'si diye bir şey var. Sana bunu şirketin temin ediyor. Sana o ID'yi alırsan ayda 3 litre alma hakkın var. Ve Benzin alır gibi. ve 3 litreden fazla alamıyorsun. Alkol bölgesi var zaten gör askeri üs gibi korunuyor. Askeri üs gibi ve caydırıcı vergi denilen bir vergi var alkolde. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle olunca sahte alkol falan el altından satmıyorlar mı? Baba adamın ağzına sıçarlar burada öyle bir şey olsa ya. Ona çok denetimler çok fazla var. Burada yani sorgulama vesaire çok fazla var. Alkol de alacaksan sen zaten alkol alan kişi zaten sistemde belli. Yani senin reçeten belli ve de çok pahalı alkol. Yani bir bira 45 riyal falan. Kaç para yapıyor aşağı yukarı? Ya 450-500. 15-20 dolar yapıyor. Ya çok fazla para yapıyor ya. Bayağı pahalı. Bayağı pahalı bir para birimi yapıyor. Yani caydırıcı ben rakı aldım en son. En son rakı aldım 200 riyale aldım. 70'lik Türk rakısı. Yeni rakı. Ne diyorsun 200 ya? riyale aldım. Yani Türkiye'de neredeyse 2 katı. Peki şunu soracağım. Memnun musun Katar'da yaşamaktan bir senedir? Reis zor ama ya parasal açıdan bakıyoruz biz ya. Gençliğinde değer yani değil mi? Yani birikimini yapacaksın gideceksin buradan. Birikim ülkesi. Ya kendileri bile fazla kalmıyor ki. Kendileri bile yatırımını bizim ülkemize yapıyor. Ya git Uzungöl'e git, İstanbul'a git, ya bu bölgelere git, Bursa'ya git, Sakarya'ya git. Ya genelde hep Arap yatırımı var. Adamlar benim ülkeme yatırım yaparken ben niye bu ülkeye yatırım yapayım ki? Doğru. Ben sadece buraya finansal açıdan ne kadar para kazanabilirsem kazanayım. Ülkemde kendi kendimi kalkındırmak için. Doğru. Yani şu an ülkemizdeki ekonomik durumlardan dolayı biz buralara geldik. Yoksa biz de isteriz kendi ülkemizde güzel bir para kazanmak. Valla çok doğru söyledin. Yani zor. Ya şunu söyleyeceğim. Katar'daki fiyatlar bile bana Türkiye'den ucuz geldi. Ya Bu burada sadece geldiğinde. pahalı olan ne biliyor musun reis? Nasıl desem? Yani dondurma pahalıdır. Çünkü üretim yok. Çöl reis. Hayvan yok ki süt üretesin. Tarla yok ki salep üretesin. Ama yeme içme, ulaşım şu bu biraz Ya normal gibi yakıtlar ya. 2 riyal reis. Süper full dediğimiz yakıt var. Süper var. Bir de adi dedikleri var. Normal. Yani oktan farkı var. 90 oktan mı 95 oktan. Yani zaten burada dizel araç yok. Sadece belli başlı otobüsler var. Büyük otobüsler. Her petrolde de dizel yok. Ya zaten mazot bulamazsın burada. Ya belirli Katar'da diyelim 100 petrol varsa bunun 5'inde mazot var. Sadece benzin satışı var. Tüplü araba yok, otomatik araba var. Manuel arabalar çok nadir. 1000 arabadan 5 tanesi manueldir. O da özel sistem olduğu için yani. Hangisi kolay Yani neyse onu buçuklu kullanıyor. otobüsler vesaire var. Onlar manueldir. Ya burada araç çünkü çok ucuz. Yani ikinci el piyasaya bakarsan Chevrolet Camaro almaya kalkarsan 30 bin riyale Camaro bulursun. Yani 320 bin TL'ye Camaro'ya binmiş olacaksın. Ha, Avrupa ülkesine göre daha uygun fiyatlı burada arabalar. Teknoloji de çok ucuz. Vergi yok çünkü. Ya ülkede vergi yok. Ülkede sadece neyde vergi var reis? Nasıl desem sana? Bu dışarıdan gelip tamamen resmi şirket açanlara var. O da çok ufak caydırıcı bir vergi var. Alkolde, sigarada caydırıcı vergi var. Başka da ülkede elle tutulur bir vergi yok. KDV yok. Ben kart çekiyorum misal. Türkiye'de öyle değildi. Ben post cihazına sadece 500 riyal aylık kira ödüyorum. Niye? Vergisi olmadığı için kira ödüyorum. Çok ucuz aslında. Çok ucuz. Kira ödememin sebebi bu. Komisyon olsa, KDV olsa Türkiye'deki gibi %20, %30 buna vergi ödemem bedavaya verirler bana. İş yapmak için güzel bir yer yani kısaca. Ya şöyle söyleyeyim, güvenilir banka, güvenilir ticaret. Yani bizim ülkemizde bile elektronik şirketler, bu yazılım şirketlerinin hepsi açıp buraya geliyorlar. Herkes buraya geliyor. Bundan ne zamandı? Nisan sonuydu. Bir yazılım fuarı oldu. Çok fazla Türk gelmişti. Sadece bildiğim kadarıyla 228 tane Türk şirketi gelmişti buraya, anonim şirket. Adamlar işlerini burada yürütüyorlar. Almanya'dan gelip yerleşen çok yazılımcı arkadaşlarımız var buraya. Vallahi enteresan. Yani ekstra çünkü şöyle söyleyeyim, Avrupa'ya göre gider daha az oluyormuş burada. Burada ama en büyük giderin ev kirası. Tabii. Ev kirası çok fazla. 4000 riyal ortalama ev kirası. Genelde şu Pakistanlılar, Bangladeşliler 20 kişi bir evde kalıyorlar. Berbat bir yaşamları var. Burada Hindistanlılara, Pakistanlılara, Bangladeşlilere, Tacikistan bunlara ya biraz uyguna çalışıyor. 10.000 TL'ye çalışıyorlar, 20.000 TL'ye çalışıyorlar. ID sınıflandırılması var. Ama bunlar da kendi tercihi. Araplara hizmet etmeye kendileri üretmiş. Araplar bir de hizmeti bunlardan öğrenmiş. ülkesindeki hayat çok kötü olduğu için buraya geliyor. Ya kahya mevzusu bunlarda var. Ya bir türkü kahya yapamazsın reis. Olmaz. Abi bizim adam taş satar, taşçıya muhtaç olmaz. Ama taş satar. Bok temizlerin, bok satana muhtaç olmam. Ama bunlar öyle değil reis. Bunlar tapıyorlar. Araplara hizmete bayılıyorlar. Ama ben Katarlılardan razıyım.
Ama diğer Arapları bunun dışında tutuyorum. Katarlılar nazik. Bunlardan kazanıyorsun sonuçta. Ya öyle değil. Kazanmaktan ben Katarlı görmüyorum. Ya çok nadir, haftada yani ayda 3 kere görürsün. Welcome. Yes brother. Almayacak. Almayacak mı? Abi çok... How are you? Good? Abi, abi nasılsın? O yüzden, İyiyim, sen nasılsın abi? o yüzden. Öğrenmiş yüzden- senden bir şeyler. Sim... Tell, don't worry. Lollipop? O öğrendi lollipop, topi top her Araplar şey. da Türkçe öğreniyor Abi sizden. öyle. Ya Cezayirlilerle daha çok kafamız uyuşuyor bizim. Tabii daha yakın kültür bize Yani göre. daha yakın Kuzey kültür, Afrika. bizim gibiler, kültürleri de desen, giyim tarzları, kuşamları, nasıl desem, yani inanış biçimleri vesaire hepsi aynı. Mix. It's güzel now. Güzel. Sim Ramya. And one lemon, right? Müşteri geldi sonunda. Baba bu aralarda tatil yoktur. Şimdi de 2 gün önce okullar açıldı. Bir ay daha sakin olur ama Kasım'da Arap Kupası başlar. Arap Kupası'nda biz zaten işi yürütürüz burada. And one on 11, right? İnşallah bundan paramızı alabiliriz. Genelde de bir de böyle sorun yaşıyoruz. Okay, I know. Evet, fotoğraf mı video mu? Video. Abi çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Şöyle elini sıkacağım ama Zaten- bir yandan da kamera. Ya dünyanın her yerinde bir Türk vardır zaten, bundan eminiz. Güzel oldu seninle denk geldiğimiz. Zambia'ya git, orada bile bulursun baba. Orada bulamadım ya. Geçen Gerçi hafta buldum, orada da karşılaştım. Karşılaşırsın abi, her yerde. Gerçi bak varlar, orada da her yerde karşılaştım. varlar abi. Türkler zaten her yerde olmazsa olmuyor abi. Tarihimiz Abi- bu kadar geniş. İnşallah işin gücün rast gitsin. Amin, Valla çok inşallah, memnun oldum. inşallah. Ben İsim de. neydi bu arada? Senin Abdullah. adını sormadım videoda. Abdullah. Abi çok memnun oldum Her tekrardan. zaman bekleriz. Evet dostlar, bayağı bir yoruldum. Bayağı bir Türk'le tanıştım. Gerçekten güzel vakit geçirdim yani. Katar'a hızlı bir giriş yaptık bence. Çok fazla bir şey gösteremedim ama burada bir Türk'le tanışmamız, hatta birkaç Türk'le tanışmamız videoda çok güzel oldu. Videonun haricinde de gelenler, gidenler, Türk aileler vesaire bayağı bir oldu. Ve açıkçası mutlu oldum yani. Uzakta bir yerde Türkçe konuşmak her zaman güzel. Her ne kadar daha yeni Türkiye'den bile geliyor olsam. Şimdi tekrardan bir taksi çağırdım ve geldiğim paraya tekrardan konakladığım yere geri döneceğim. 2 dolar gibi bir paraya 5,4 kilometre yol gideceğim dostlar. Yani direkt uygulamada kilometresini yazdığı gibi söylüyorum. Gerçekten bayağı uygun bence. Yani 100 liradan biraz daha az bir paraya bu kadar yol gidebiliyorsunuz taksiyle. İyi bence. Şöyle şimdi Uber'imin gelmesini bekliyorum bakalım buradan. Evet, şimdi kaldığım yere doğru ilerlemeye başladım dostlar. Bayağı bekledim. Birkaç tane sürücü iptal etti. Orada duramam falan dedi. En son birisi geldi sağ olsun. Aldı götürdü, gidiyoruz. Bangladeşli bir arkadaş götürüyor beni. Burada çalışanlar hep bu ülkelerden, yani video boyunca konuştuğumuz üzere, ve Uber sürücüleri de genelde böyle oluyor yani. Hizmet sektörü tamamen buraya gelen ekspatların elinde. Tabi bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Yani kimseye bir zararı olmadıkları sürece pek de yol yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bayağı bir yoruldum. Artık benim için dinlenme vakti geliyor yavaştan. Önümüzde de galiba Katar'da görebileceğiniz en eski araba gidiyor olabilir. Ve dostlar, sonunda kaldığım yere döndüm artık. Gerçekten inanılmaz bir yorgunluk var üzerimde. Şu kral dairesinin tadını çıkartacağım. Yani tadını çıkartacağım dediğimde herhalde şimdi yatar uyurum. Çünkü gerçekten enerjim kalmadı artık. Güzel bir gündü. Katar'a geldik. Yeni ülkemizdeyiz artık. Bu ülkede pek çok yeri beraber gezeceğiz, göreceğiz. Şu ışığın biraz daha düzgün olduğu bir tarafa geçeyim çünkü çok yansıyor. Beraber buraları keşfedeceğiz, gezeceğiz, göreceğiz. Ve sonrasında da yeni ülkemize doğru çok yakında uçacağız. Yarın değil, sonraki gün akşamına buradan ayrılıyoruz. O yüzden olabildiğince çok şey göstereyim istedim. Tabii ülkeyi bilmediğim için çok fazla bir yer gösteremedim. Ancak gittiğim bölgeyi paylaşabildim sizinle. Umarım beğenmişsinizdir. Buradaki Türklerin hayatına da biraz olsun değinmiş olduk ve Türklerin çok yoğun bir şekilde gerek gezmek için gerekse çalışmak için geldiği bir yer olduğunu ben bilmiyordum yani. Bekliyordum.
Türkleri göreceğim ama bu kadar çok Türkle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Sadece o dondurmacı arkadaşın yanında değil, video çekerken de yanından geçen çok fazla Türkçe konuşan insan olduğu restoranda yemek yerken de Türkçe konuşan çok fazla insan yanından geçti. Bayağı bir Türk'ü gördüm yani ilk günden. Açıkçası böyle Gürcistan'a, Batum'a falan gitmiş gibi hissettim kendimi. Orada çok fazla Türk vardı. Yani orayı falan hatırlattı bana. Katar, enteresan. Türkleri görmek güzel. Umarım videomu beğenmişsinizdir dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu ülkeye dair ilginç şeyleri, enteresanlıkları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda çok daha fazla bilgileneceğiz ve çok daha fazla tanıyacağız ülkeyi. Böyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğeni ve hype'ımızı da atmayı unutmayalım. YouTube'a Hype diye bir yeni özellik geldi. Videoyu beğendikten sonra dilerseniz kanalımızın yükselmesi için hype atabiliyorsunuz videolara artık. Aklınızda bulunsun. Böyle dostlar, benim için şu gecelik 1000 lira olan Kral Dairem'de dinlenme vakti. Kendinize iyi bakın tekrardan.